Bir çocuğun sosyal olması, o çocuğun sosyal çevre içerisinde var olmasıyla ilgili midir? Yoksa o çocuğun duygusal sağlam olmasının bir sonucu mudur sosyal çevrenin içerisinde bulunabilecek güçlülüğe erişmiş olması? Pedagojinin temel sorularından bir tanesi işte buydu. Çocuğun sosyalleşme süreci sosyal gruplar içerisinde var oldukça mı artıyor acaba? Yoksa çocuğun bir sosyal çevrenin içerisinde bulunması, arkadaşlarıyla, okulda, mahallede, sokakta ya da yetişkin olduğu sırada iş yerinde arkadaşlarıyla olabilmesi, takım arkadaşlarıyla birlikte olabilmesi, iş ortamında keyifli olabilmesi, kendi ayakları üzerinde durabilmesi, çocukluktan başlayan acaba sadece sosyal çevrenin içerisinde bulunmuş olan çocukların bir kazanımıydı? Yoksa sosyalleşmenin arka planında yatan bir başka duygu mu vardı? İşte bu akşam bu sorunun cevabını aramaya çalışacağız pedagoji okulunda. Çocuğun sosyalleşme süreci ve sosyalleşme sürecinin motivasyon duygusu hangisidir? Her anne baba çocuğunu arkadaşlarının içerisinde cıvıl cıvıl görmek ister. Böyle değil mi? Arkadaşlarıyla oturup kalkabiliyor, gülebiliyor, oynayabiliyor. Hatta arkadaşlarını yeri geliyor yönetebiliyor ve yeri geliyor yönetilebiliyor, uyumlu olabiliyor olduğunu görmek her anne babanın en büyük arzularından bir tanesidir. İşte bunun için birçok anne baba daha çok erken yaşlardan itibaren çocuğum sosyalleşsin diye sosyal çevrenin içerisine, bunun adı ister kreş olur, ister oyun grupları olur, sosyalleşsin diye sosyal çevrenin içerisinde oldurmaya çalışıyorlar. Yanlış mı yapıyorlar? Hayır, kesinlikle yanlış değil. Çocuk sosyal bir çevrenin içerisinde başka çocuklarla birlikte oldukça sosyal becerisi artar. İlişkileri daha iyi yönetebilir. Başka insanların varlığını keşfedebilir. Başka insanların duygularını keşfedebilir. Oturmasını, kalkmasını, konuşmasını uygulamalar yaparak aslında kendisini geliştirebilir. Ancak çocuğun sadece sosyal bir çevre içerisinde var olmasıyla sosyalleşeceğini düşünmek de en büyük yanılgılarımızdan bir tanesi. Çünkü dikkatinizi çekmiştir. Hani birçok çocuk sosyal çevrenin içerisinde var oldurulmaya çalışıldıkça, arkadaşlarıyla olsun diye çaba sarf ettikçe anne babalar burada bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Ne yaşıyorlar? Benim çocuğum biraz çekinik kalıyor. İşte çocuğum grubun içerisine giremiyor. Bu kaç yaştan bahsediyorum? 3 yaş, 4 yaş da olabildiği gibi 10 yaş, 15 yaş, hatta ergenlik dönemi, hatta daha sonraki dönemde, hatta kendimizi de işin içerisine katacak olursak bir kalabalığın içerisinde öyle çok da keyifli olunamıyor olduğunu görmek, çocuğunun orada yapamıyor olduğunu, çekinik kalıyor olduğunu da görmek anne babaları üzüyor. Zorlamaya çalışıyorlar. Hadi oğlum, hadi kızım. Bak git arkadaşınla oyna. Teşvik etmeye çalışıyorlar. Yanlış mı yapıyorlar? Hayır, kesinlikle yanlış yapılmıyor. Çocuğun sosyal bir çevrenin içerisinde duygusal olarak desteklenmesi tabii ki gerekli olan bir davranıştır. Çocuğun aslında anne babasından ihtiyacı olan bir davranıştır. Peki neden o halde sadece sosyal çevrenin içerisinde çocuğun ilişkilerini geliştirmek yeterli olmaz diye söyledik? Neden çocuk sosyalleşsin diye grupların içerisinde var etmeye çalıştıkça bazı çocuklar var olmaktan korkuyorlar, çekiniyorlar, kaygı duyuyorlar? Neden bazı çocuklar
Arkadaş grupları zemine hazırlandığı halde neden o arkadaş gruplarıyla birlikte olamıyorlar? Onların yanında kendilerini sergileyemiyorlar. İşte pedagoji burada bize çok enteresan bir bilgi veriyor. Çocuğun sosyalleşmesi sadece sosyal bir çevrenin içerisinde onu teşvik etmekle, var etmekle oluşabilecek olan bir duygu değildir. Sosyalleşme ihtiyacı ve sosyalleşme gücü çocuğun aidiyet duygusunun devamıdır. Eğer altını çizerek tekrar bir başka cümleyle söyleyecek olursak, çocuğun sosyalleşme süreci, sosyalleşme becerisi, arkadaş gruplarının içerisinde olabilmesi, aidiyet duygusunun devamı olan bir duygudur, motivasyondur. Aidiyet duygusu eksik olan çocuk, sosyal ortamlar içerisinde yetersiz kalır. Aidiyet duygusu gelişmemiş olan çocuklar, sosyal çevrelerin içerisinde olsa da, sosyal çevrenin içerisinde, arkadaş gruplarının içerisinde edindiği davranışlarla ailesinin geliştirdiği kültürün zıttında hareket ederler. Aidiyet duygusu eksik olan çocuklar, anne babasından duyduğu, öğrendiği oturmayı, kalkmayı, saygılı olmayı, kötü alışkanlıklar kullanmamayı öncelemek yerine aidiyet duygusu zayıf olan çocuklar arkadaş gruplarına kendilerini kaptırırlar, oranın edilgeni olurlar, arkadaşlarının kötü alışkanlıklarını, çevrenin kötü alışkanlıklarını hızlıca edinirler. Halbuki anne babalar ne istiyorlardı? Arkadaşlarının yanına gitsin, otursun, kalksın, çay içsin, kahve içsin. Onlarla birlikte oynasın diye yola çıkan anne babalar sonuçta nereye geldiklerini görüyorlar. Arkadaşların içerisine giriyor da, tamam onlarla birlikte oturuyor da, onlarla birlikte kalkıyor da, eve geliyor arkadaşlarından öğrendiği küfürü, kötü sözü evde bize kullanıyor. Arkadaşlarının içerisindeki kötü davranışları, sigara gibi ya da başka türlü kötü davranışları çok hızlıca ediniyor. Arkadaşlarına edilgen oluyor. İşte tüm bu konuştuğumuz problemler aslında sosyalleşmenin, çocuğun sosyal çevre içerisinde bulunmanın sadece sosyal ortamlarla çocuğu teşvik etmekle olmadığını bize gösteriyor. İster 3 yaşında kreşe verin, ister 4 yaşında anaokuluna verin, ister 5 yaşında oyun gruplarına verin, ister 7 yaşındayken futbola gönderin, başka bir şeylere gönderin, spor yaptırın çocuğunuza. Eğer aidiyet duygusu güçlüce gelişmemişse çocuklarda, çocuk o grubun edilgeni olur. Ya da o grubun çekingeni olur. Ya da o gruplarla anlaşmakta, uyum sürecinde problemler yaşar. İşte sosyalleşme dediğimiz şey tek başına bir motivasyon değil, tek başına bir kazanım değil, aidiyet duygusunun devamıdır diye söylediğimiz şey tam da bu. Peki, çocuklarda aidiyet duygusu nasıl kazanılır? Ondan da azıcık bahsedip bu akşamki yayınımızı ona göre sonlandırmaya çalışalım. Aslında aidiyet duygusunun 3 temel özelliği vardır. Bir çocukta aidiyet duygusu gelişebilmesi için 3 davranış özelliğine bakıyoruz. Ailenin 3 davranış özelliğine bakıyoruz. 1. Zihinsel birliktelik yaşıyor mu bu aile? Zihinsel birliktelik yaşıyor mu? 2. Fiziksel birliktelik yaşıyor mu bu aile? 3. Duygusal birliktelik yaşıyor mu bu aile? Dördüncüsünü de hani az önce söylediğimden dolayı onu da azıcık ilave etmeye çalışayım. Sosyal birliktelik yaşıyor mu bu aile? 4 temel özelliği var. Dördüncüsü de zaten sosyal çevreye hazırlıyor. Sosyal birlikteliği bir rehber olarak anne baba gerçekleştirebiliyor mu? Şimdi azıcık içlerine girmeye çalışalım. Önce isterseniz fiziksel birliktelikten bahsedeyim.
Aidiyet duygusunun en temel özelliği anne, baba ve çocukların fiziksel olarak bir aynı ortam içerisinde yaşıyor olmalarıdır. Aile dediğimiz şey aslında bir mekanın içerisinde birlikte yaşamaktan doğan bir duygudur aslında. Ben, benim ailem, burası benim ailem diyebilmesi, burası benim aidiyet kurduğum yer diyebilmesi için kişi bir fiziksel birliktelik yaşaması lazım. Eğer çocuk ayrı bir odada, anne ayrı bir odada, baba ayrı bir odada günler geçiriliyorsa aidiyet kırılması deniliyor buna. Aidiyet kırılması. Fiziksel aynı mekanda yaşamayan insanlarda aidiyet eksikliği olur. Herkes kendi dünyası içerisinde yaşarsa aidiyet eksikliği olur. Aidiyet kırılması olur. Olsun, ne olur ki aidiyet kırılması olursa? Aidiyet eksikliği olan çocuk sosyal çevrenin içerisinde edilgen olur. Aidiyet eksikliği olan çocuk anne babayla geliştireceği kültür yerine arkadaşlarıyla geliştirilen kültürün parçası olur. O yüzden çocuklarınızla birlikte olurken hani o odasında sessizce oyununu oynuyor. Ne güzel, eşim öbür odada videosunu seyrediyor. Ben de bu odada arkadaşımla sohbet ediyorum gibi, Allah'a şükür öyle kavgamız yok, gürültümüz yok diye bakmak yerine hayır, aynı ortamın içerisinde, yani yaşam alanı örneğin oturma odasıysa eğer, salonsa eğer, aynı ortamın içerisinde belli süreyle vakit geçiriliyor olması gereklidir. Nedir bu belli süre? Yemek vaktinde, akşam yemek vaktinde birlikte oluyor. Yemek vaktinden sonra oturuluyor bir istirahat süresince. Acaba aile üyeleri birlikte olabiliyor mu? Ne için birlikte olabiliyor mu? İşte aidiyet duygusunun ikincisi için. O da zihinsel birliktelik diye söylediğimiz şey. Ne demek zihinsel birliktelik? Hepimiz aynı şeyleri düşünmek mi? Hayır. Zihinsel birliktelik dediğimiz şey zihnin paylaşılması aslında. Zihnin akışına izin verilip iki zihnin birlikte hareket ediyor olması. İki zihnin birlikte hareket ediyor olması. Nasıl yani, beynimizi ortaya koyalım, zihnimiz birlikte mi hareket etsin? Hayır. Zihnin işlevi sözel iletişimledir. Zihin kendini konuşarak dile getirir. Zihnimiz beyaz beynimizi ortaya koymakla dışarıya çıkmıyor. Kelimelerle dışarıya çıkıyor. İşte aidiyet duygusunun gelişebilmesinin en önemli şartlarından bir tanesi iletişimdir. Zihinsel birliktelik dediğimiz şey zihnen birlikte olabilmek. Çocuk bir şey söylüyor, anne başka bir şey söylüyor, kardeş bir başka bir şey söylüyor, ortalıkta bir konuşma var, bir diyalog var. Yemekten sonra, akşam yemekten sonra hafif bir şeyler yeniliyor. Hem yeniliyor hem sohbetler ediliyor. İşte bu aidiyet duygusunun ikincisinin gelişmesine sebep olur. Zihinsel birliktelik dediğimiz şey zihnen anne babanın konuşarak anne babanın çocuğuyla aynı ortam içerisinde bulunuyor olmasının bir sonucudur. Konuşmazsanız aynı ortam içerisinde bulunduğunuz halde herkesin elinde telefon olur ve iletişim kurulmazsa ne olur? Çocuk burada aidiyet kırılması yaşarsa konuşmuyorsunuz, sohbet yok. Çocuk bu ihtiyacını sosyal çevre içerisinden giderir. Ah ne güzel işte, çocuk gidiyor arkadaşlarıyla oluyor, onlarla konuşuyor, onlarla sohbet ediyor. Nedir buradaki mahsur? Burada bir mahsur yok. Tabii ki konuşsun, tabii ki konuşsun. Ancak eğer çocuk iletişimi, zihnini aile içerisinde kullanmıyorsa, e o zaman bu ihtiyacını burada gideriyorsa, o zaman aidiyeti buraya kurar. Çocuk ailenin değil, sokağın aidiyetiyle yetişir. Yetişsin canım. İşte böylesi olduğu zaman çocuk kötü alışkanlıkları, kötü kelimeleri, anormal davranışları, ya bizde böyle bir davranış yok, bu çocuk neye benzedi denilen durum oluşur. Neyle oluşur diye söyledik? Eğer evin içerisinde zihnin akışına izin verilmiyor, böylesi bir ortam oluşmuyorsa
Çocukta aidiyet kırılması olur. İletişimsiz ortam aidiyet kırılmasına sebep olur. Üçüncüsü nedir? Üçüncüsü duygusal birliktelik. Ne demek duygusal birliktelik? Çocuk anne babasıyla duygularını paylaşabiliyor olması, anne baba da çocuklarıyla tırnak içerisinde çocuğun ihtiyacı olduğu kadar, kaldırabileceği kadar duygularını paylaşabiliyor olması gerekir. Çocuğun duygularını eğer anne baba yeterince tanımıyorsa, çocuğunun iç dünyasını yeterince anne baba tanımıyorsa, çocukla bir duygusal birliktelik yaşamıyorsa, çocuk bu duygusal birlikteliği dışarıdaki bir kız arkadaşına, dışarıdaki bir erkek arkadaşına, dışarıdaki grubun içerisinde kendi duygularını daha rahat ifade ediyorsa, eve geldiğinde evdeki duygularını ifade ettiğinde ama saçmalama, niye öyle düşünüyorsun gibi cevaplar alıyorsa, iyi de sen de çok duygusalmışsın canım cevabını alıyorsa, duygularını ifade etmek yerine duyguları eleştiriliyorsa çocuğun, işte burada aidiyet kırılması yaşanır. Çocuk aidiyet kuramadığı bu evin içerisinden aidiyet ihtiyacını kurduğu dış dünyaya yönelir. Yöneldiğinde ne olur diye söylemiştik. Dış dünyadaki edindiği tüm davranışları evin içerisinde sergilemeye başlar. Çocuğunuzu siz yetiştirmek yerine sokak yetiştirmeye başlar. Yetiştirsin ama ne olur ki çocuğun grubun edilgeni olur. Çocuk grupla daha sonra o grubun hangi grubun içerisine girerse o grubun davranışlarını kendi davranışları olarak geliştirir. Geliştirsin ne olur? Kendi kişiliği gelişmez canım. Kendi kişiliği gelişmez. Dördüncüsü olarak da son olarak da sosyal birliktelik dedik. Aile içerisinde anne babalarla geliştirilen, anne babayla yaptığı sosyal aktiviteler çocuğun aynı zamanda sosyal çevreye de hazırlanması demektir. Nedir bu? Spora mı gidiyor çocuğunuz? Neden sadece çocuğunuz spora gidiyor ki? Birlikte neden gitmiyorsunuz? Yürüyüşe neden birlikte çıkmıyorsunuz? Gelmek istemiyor ki. Demek ki aidiyet kırılması var. Çocuğunuz sizle aidiyet geliştirmiyorsa sizinle spora çıkmaz ki. Çocuğumu biniciliğe götürüyorum. Harika, çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Hipoterapi kullanıyorsunuz çocuğunuzun aslında geliştirebilmesi için örneğin. Harika, çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Peki siz neden ata binmiyorsunuz? Çocuğumu yüzmeye götürüyorum. Siz neden yüzmeye gitmiyorsunuz? Çocuğumu işte kitap okuma gruplarına dahil ettim. Siz neden dahil olmuyorsunuz? Çocuk anne babasıyla birlikte sosyal ortamların içerisinde olur. Birlikte ata biner, birlikte spor yapar, birlikte yüzmeye gider. Birlikte grupların içerisinde olursa anne babanın rehberliğiyle aslında çocuk sosyalleşmeyi öğrenir. Sosyal gruplar içerisinde nasıl olacağını anne babayla birlikte öğrenir. Nasıl oturulup nasıl kalkıldığını, orada nasıl davranıldığını, garsona nasıl hitap edildiğini, ata binerken nasıl yardım alındığını, arkadaş ortamında nasıl konuşulduğunu bir rehberin öncülüğünde öğrenmiş olur. İşte eğer anne babalar aidiyet duygusuna önem verirlerse aslında önem verdikleri şey çocuğunun sosyal ortamlar içerisinde varoluşunu hazırlıyor demektir. Eğer anne baba aidiyet duygusunu oluşturmak için çaba sarf ediyorsa çocuğunu dinliyor, çocuğuyla konuşabiliyor, çocuğuyla duygularını paylaşabiliyor, çocuğuyla aynı mekanın içerisinde olabiliyor, çocuğuyla birlikte sosyalleşme ortamlarına girebiliyor ise, evet şimdi böylesi bir çocuk sosyal gruplar içerisinde cıvıldaşabilir, sosyal grupların uyumlu bir bireyi olur, sosyal gruplar içerisinde yönetici olur, oralarda nasıl davranacağını ve hatta arkadaşlarına da sosyal ortamlar içerisinde nasıl davranılıyor olduğunun bir modelini sergiler. O yüzden
Bu videonun başında söylediğim şeyi tekrar edeyim. Acaba çocuğun sadece sosyal ortamlar içerisinde olması, sosyalleşmesi için yeterli midir? Hayır, yeterli değildir. Çocuğun sosyalleşebilmesinin ön şartı aidiyet duygusudur. Aidiyet duygusu çocuğun sosyalleşebilmesinin motivasyon duygusu, güç kaynağıdır. Efendim, haftaya pedagoji okulunda yeniden buluşmak üzere, hoşça kalın.